Quattro artık sürekli 4 çeker değil. Hazır. Uf. Direksiyonu yoklayacağım biraz. Etkileyici gelmedi. Kısadan uzuna geçişler çok keyifli görünüyor. Ambiyansları göstermezsem olmaz. Audi A4 bitti. Audi A5 bitti. Yerine artık bu var. Yeni A5 sedan. Ama asıl soru şu. Bu araç gerçekten bir yükseliş mi yoksa geri adım mı? Çünkü motor gücü düşmüş. Quattro sistemi değişmiş. Tasarım tamamen farklı bir yöne gitmiş. Ben de 450 kilometre boyunca bu aracı kullandım ve tüm soruların cevabını aradım. Hadi başlayalım. A7'den gelen bütünleşik stoplar ilk gördüğümde şişkin ve hormonlu gibi gelmişti. Alışmak hala kolay değil. Audi gerçek egzoz çıkışlarından vazgeçmemiş. Geniş kalçalar araca A5 adının hakkı olan oturaklı ve sportif bir duruş kazandırıyor. Ama bir önceki A5'in keskin ve agresif çizgileri bu kasada yumuşamış. Yan profilde kupe hissi korunmuş ama çizgiler artık daha sade ve daha olgun. Aracın boyutlarını buraya ekleyeceğim. Ön tasarımı genel hatlarını korusa da A5 çizgileri yuvarlanmış. Daha modern ve akıcı bir görünüm ortaya çıkmış. Ancak daha güzel olmuş mu derseniz bu hararetli bir tartışma konusu bence. Yeni modellerle birlikte krom Audi logolarından plastiğe geçiş başladı. Siz bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada artık sunroof yok. A5 sedan açılmayan cam tavanla geliyor. Audi A5 sedanın hava sürtünme katsayısı 0.23. Bu değer segmentteki en iyi aerodinamik değerlerden biri. Ön cam lamine akustik cam. Aynalardaki bu küçük oluklar türbülansı kontrol ederek sesi azaltmak için konulmuş. Ancak maalesef yanlarda akustik çift camlar standart değil. Yalıtıma sürüşte bakalım. Arkadaşlar ben aracı uzun yol sürüşü modunda yalıtım olarak başarılı buldum. Lastik sesi ve motor sesi konusunda özellikle başarılı. Rüzgar sesi yine 120'lerle birlikte belirginleşmeye başlıyor ama bu belirginlik düşük seviyelerden orta seviyelere doğru çıktığı için hissediliyor. Ben yine burada A4 ile aynı yol zemininde, aynı hızlarda, aynı cihazla kaydettiğim görüntüleri arka arkaya ekleyeceğim. Böylelikle sizlere de söz hakkı vermiş olurum. Şehir içinde rüzgar sesinden izole stabil sürüşlerde motor sesi gelmiyor. Orta ölçekli hızlanma durumlarında bence motor sesi yine makul. Rahatsız edici bir tonda değil. Audi'nin LED Matrix farlarında 8 farklı gündüz imzası bulunuyor. LED matrixleri gece görmeniz lazım. Gece olsun. Karanlık yollarda farların yoğunluğu ve menzili gerçekten başarılı. Kısa huzme ile selektör arası geçişler oldukça net ve selektörleri gerçekten etkili. Otomatik konumda kısadan uzuna geçişler çok keyifli görünüyor. Karşıdan gelen araçlar için bölgesel karartma yapması yolun geri kalan kısmında görüş alanınızı düşürmüyor. Karanlık, dar virajlı yollarda dönüş işleri başarılı bir şekilde aydınlatılıyor. A5 sedanda ön tekerleklerde 323 mm fren diskleri bulunuyor. Arka tekerleklerde ise 300 mm fren diskleri bulunan A5'in fren sonuçları beni şaşırttı. A5'in fren mesafesine bakma zamanı. Hızı 120'ye ayarlayacağım ama cihaz 100-0 ölçecek. Direksiyonu bıraktım. Hazır. Uf. Yalnız bayağı iyi durdu. Çok iyi durdu. Oo, kapandı. Şu ana kadar ölçtüğümüz en iyi değer arkadaşlar. 32,5 metre. Gerçekten çok başarılı bir değer. Direksiyon serbestken dip frende aracın çizgisini bozmadan dengeli bir şekilde durması da tabii ki güzel. Fren pedalı bana ilk anda bayağı sert geldi ama ilk santimetreden itibaren tutmaya başlayan bir fren pedalı var. Ayağın altında boşluğa gider, ezilir gibi değil de daha basarsan daha da yavaşlarım tadında bir his veriyor. Dozlama ve yavaşlama olarak da bence gayet başarılı. Biliyorsunuz performans benim için önemli. Kaputu açıp
Motora bakalım. Kaput keçesi kullanmamışlar. Kaput keçesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Audi'de 45 TFSI olarak bilinen, sevilen 265 beygirlik 2 litre TFSI motorun gücü bu kasada 204 beygire düşürülmüş. Ve tork da 340 Nm olarak ayarlanmış. Her ne kadar kısık bir motor olup maksimum gücünü 4300-6000 devir aralığında geniş bir bantta verse de boş ağırlığı 1750 kilogram bulan kasa ile 0-100 süresi 7.6 saniye. Bakalım öyle mi? Kilometers. 120 kilometers. 140 quarter 150 kilometers. 100 Launch kontrol dahil en iyi süre budur. Herkesin beklentisi farklı olabilir ama bu aracın en büyük potansiyel alıcılarının bir önceki kasa 45 TFSI kullanıcıları olacağını düşünürsek onlar için bu performans hayal kırıklığı olabilir. Şöyle açıklayayım. 1.5.1 A3 ile 0-180 hızlanması arasındaki süre farkı ne kadar biliyor musunuz? Alakası olmadığını biliyorum. Bunu sadece referans olarak düşünmenizi istiyorum. Verileri buraya ekleyeceğim. Yani 0-180'de aralarında 2 saniye bile fark yok. A5'e ait 100-200 dBn sürelerini de buraya ekleyip performans muhakemesini size bırakıyorum. Burada aracın dip gaz tepkilerine bakalım arkadaşlar. Comfort Mod 80'den dip gaz yürüyor ama etkileyici gelmedi. 60'lardan bastım. Çok düşük devirden aldı. Yavaş kaldı. Devrini aldıkça açılıyor. Araç dinamik. Şanzıman sport modunda. 60'lardan basalım. Bu sefer 2 ile 5000 devirden yürüyünce kesinlikle daha iyi oldu. Bu hızlarda bir sollama simülasyonu yapalım. Dip gaz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Kulakçık tepkilerine bakalım. 5. vites 110'lu hızlar. 4'e aldı ama 3'e almadı arkadaşlar. 4000 devirin altından devirlenmeye çalışıyor. Eğer 100 gibi denersek şimdi 3'e aldı. 100'den hızlanmak devir bandı sebebiyle 110'a göre çok daha etkileyici. Artık içeriye geçelim bence. Kapı kolları iç kısımdaki elektrikli düğme ile açılıyor ve A5'te çok sevdiğim çerçevesiz kapı tasarımı artık yok. İç mekana gelelim. Standart koltuklar sizi saran cinsten değil. Sırt bölümü ve yan destekler büyük ama yayvan yapıları sebebiyle sarmalanmış hissetmiyorsunuz. Alt bölüm için de aynı şey geçerli. Koltuk yönlendirmeleri elektrik destekli ve bel ayarları da yine aynı şekilde. Koltuk kafalığının yuvarlatılmış yapısı sürüşte iyi geldi. Kapıların üst kısmındaki dikişli deri kaplamalar güzel olmuş. Kapı kolları alüminyum. Burada yine alüminyum kaplamalar ve açık renk deriler devam ediyor. Kalın, kuvvetli bir kapı kolu tasarımı var. Cam açma butonları üzerine bir panel koymuşlar. En alt kısımlarda bu seviye plastik kullanımını yadırgayamıyorum artık. Kapı gözüne bir tane birlik, 2 tane 500'lük suyu sığdırabildim. Kapı kapanışı bildiğiniz gibi. Dinleyin bakın. Güzel. Şimdi ne hissediyorum? Karşımda direksiyon arkasından başlayıp boylu boyunca devam eden kocaman bir ekran var. Hatta bir tane de çevirip yolcu için koymuşlar. Vitesin kalktığı orta konsolla birlikte üst konsolun kapıya birleştiği modern sürücü odaklı bir alan var burada. Ancak logoyu kapattığımda bir Audi'nin içinde gibi miyim sizce? Bu geleneksel bir Audi değil, Audi'nin yeni iç mekan dili. Aracın ön ve yan görüş açıları son derece açık. Ancak dikiz aynası kısıtlı bir görüş sunuyor. Üstü ve altı düzleştirilmiş direksiyonda 4 kollu bir tasarım uygulanmış. Ben bu tasarımı çok hoş bulamadım. Instagram'da da sordum. Sonuçları buraya ekleyeceğim. Krom logo da gitmiş. Yerine plastik bir baskı logo gelmiş. Audi olmuş mu bu? Bununla birlikte direksiyon ayarları manuel. Hız sabitleme ve sinyal kolunda bir değişiklik yok. Şu F1 viteslerin alüminyum olmasını tercih ederdim. Bu alanın tasarımı hoşuma gitti.
menfezleri tasarımın bir parçası olarak kullanmışlar. Ekranlardan pek göremeseniz de konsolun üst kısmı dikişli derili, kaliteli malzemelerden yapılmış. Bakın buraya son derece yumuşak malzemeler kullanılmış. Daha önce konsolun en belirgin öğesi olan menfezler bu sefer ince bir formatta tasarlanmış. Orta alanda piyano bilek kullanımı demode kaldı bence. Burada tutuculu bir çift bardaklık var. Güzel vites topuzu da yerini buna bırakmış. Kolçağın altında 2 tane 500'lük suyun sığdığı bir alan. Onun hemen önünde de küçük bir alan daha var. Kolçak kademeli bir şekilde kapanıyor. Torpido yeterli büyüklükte ve kaplaması güzel. Orta alan, yan kısımlar alüminyum ve aşağı doğru hala dikişli deri kaplamalarla devam etmesi güzel ama şu kısmın kalitesi biraz düşük kalmış. Dokunmatik led tavan aydınlatmaları ile birlikte cam tavanı perdesiz kullanabilmenizi sağlayan sıvı kristal sistemi var. Bu kağıdı ben sıkıştırdım arkadaşlar. Bozuk yolda ciddi bir trim sesi vardı. Yerini tespit edince çözmek gerekti. Kronik midir bilmiyorum ama basit bir şey. Bu. Beni hayal kırıklığına uğratan kadranlara bakalım. Buraya kocaman bir ekran koydunuz. Orta alana trafik takip ekranı yerleştirdiniz. Bu tamam. Ancak sonsuz bir ekranda bu sınırlık neden? Bakalım. Sol tuş sol menüyü, sağ tuş sağ menüyü değiştiriyor. Bu mantıklı. View tuşuna basınca sadece bilgiler gidip geliyor. Önceden font değişimi de olurdu. Farklı modlar tabii ki var. Onları da göstereyim. Dengeli modda ikişer giden okunaksız bir devir kadranıyla 100'den 300'e geçen saçma bir hız kadranı var. Dinamik modunda yağ sıcaklığı geldi. Devir kadranı ortaya gitti, büyüdü. Ama bu keyifli bir devir kadranı değil. Eko modunda anlık tüketim geldi ama başka hiçbir değişiklik yok. Evet, kadranların hepsi bu kadar. Ana ekran menüsü kaydırılabilir. Buradan saati ve sürüş modlarını değiştirebilirsiniz. Arayüz siyah beyaz tasarlanmış. Navigasyon, radyo. Burası gayet hızlı. Android Auto ve CarPlay seçenekleri. Araç menüsü, ekranlar, ışıklar, servis. Bir dakika, burada bir eleştirim olacak. Bu araçta lastik basınçlarını gösteren lastik basınç sensörleri yok. Uyarı mı geldi? Hangi lastik indi, ne kadar indi göremiyorsunuz. Sonuç olarak 4 lastiğe birden hava basmak zorundasınız. Bu can sıkıcı ve ciddi bir zaman kaybı. Daha fazlası bunlar. Ayarlar menüsü de bu şekilde. Sürücü asistanı, uyarılar, şerit asistanı, hız, frenler, verimlilik. Havalandırma menüsü de maalesef dokunmatik olmuş. Hava yönlendirmesi için buraya giriyorsunuz. Sıcaklık ayarı kaydırmalı. Ekranın çözünürlük ve kalitesi CarPlay ile ortaya çıkıyor. Harita, Spotify ve diğer öğeleri oldukça parlak, keskin ve net. Evet, eski kasalarda bir eksik olan ambiyansları göstermezsem olmaz. Bu arada bu üstteki şerit bu araçta yanmıyor. Nedenini bilmiyorum. Kombinlere hızlıca bakalım. Tabii ki hepsini kapatma seçeneğiniz var. Bunun dışında iki farklı bölgeyi onlarca farklı renkte kombinleyebiliyorsunuz. Tüm alanlar yeterince aydınlatmaya sahip. Arka kapılar da kombinle uyumlu. Yandan da böyle görünüyor. Arkaya bakalım. Önce şu detayı belirtmek istiyorum. 4 kapılı kupe formlu araçlarda tavan çizgisi alçalır. Üreticiler de baş mesafesini korumak istediklerinden koltukları mümkün olduğunca aşağıya doğru yaparlar. Burada oturacak kişiler de biraz daha kiloluysa özellikle inişlerde büyük sorun yaşarlar. A5 sedan isminin hakkını vermiş. Burada arka koltuklar zor değil. Arkaya oturmadan önce 1.83 boyla sürücü koltuğunu kendime göre ayarlıyorum. Evet, rahat diyebiliriz. Yeterli diz ve ayak mesafesi var. Baş mesafesi 1.83 boy için yeterli diyebilirim. Perde mevcut olması güzel. Arka kapılarda malzeme kalite düşüşü yok. Arka kapı gözüne de 1 litrelik ve 500 mililitrelik suyu sığdırabildim. Arka cam bu kadar açılıyor. Bu bölge biraz kabalaşmış. Burada bir çift Type-C, menfezler ve 3. iklim klima ayarı bulunuyor. Elektrikli olmadığı sürece premium araçlarda bu yüksek şaft tünelini göreceksiniz arkadaşlar. Kol dayama içinde sadece bardaklık mevcut. Şöyle anahtarı göstereyim, sonra bagajı açalım. Kocaman açılan bagaj kapağı altında 445 litrelik bir bagaj var. Bu hacim az gibi görünse de alan düz ve kullanışlı. Alta bakalım. Ufak bir ardiye alanı, tamir kiti ve müzik sisteminin bası bulunuyor. Eşikle birlikte bagaj derinliği düşük. 12 volt soketi arka uca yerleştirilmiş. Bagajda 3 tane aydınlatma mevcut. Bunun nasıl bir faydası olduğunu gece dolu bagajda bir şeyler arayanlar daha iyi bilirler. Bagaj derinliği 110 cm. Genişliği 104 cm. Bir de koltukları yatırıp bakalım.
Bunu da çekelim. Zemin düz. Kod farkı yok. Bu güzel. Pandizotu da çıkardığımda burada 1300 litrelik kullanışlı bir hacim var. Ön koltukların konumuna göre burada 190 cm civarlarında bir alanınız olacak. Koltukları yine bu şekilde tek elle kaldırabiliyorsunuz. Bagaj tavanı 69 cm. Bagaj tabii ki elektrikli kapanabiliyor. Aracı çalıştırıp sürüşe geçelim. Direksiyon bir turdan çok az fazla. Direksiyon sertliği günlük kullanımda yormayacak seviyede ve gidiyoruz. Şimdi ilk andan itibaren sürüşün pürüzsüzlüğü dikkatinizi çekecek. Süspansiyon tarafı net şekilde konfor odaklı. Burada Arnavut kaldırımlı bir yola girip aracı biraz dinleyelim. Dinlememe rağmen belirgin bir ses duymuyorum. Yok, rezonans ve uğultu seviyesi de başarılı. A5'in 18 inç jantlarla süspansiyon tepkilerine 17 jantlı bir A4 ile aynı tümseklerde karşılaştırma yaparak bakacağız. Hız kesmeden giriyorum. ABS sedan gayet kontrollü. Büyük darbelerde tok, küçük darbelerde ise yumuşak bir karakter var. Ben aklımda kalan A4 sürüşüne göre ABS sedanı süspansiyon konforunda daha iyi buldum. Şurada bir park manevrası yapmak istiyorum. 360 kamerayı gösterelim. Bakın sağ arka tekeri seçtim. Yanaşmayı net şekilde görebiliyoruz. Vitesi ileri aldığım anda bakın sistem ön teker kamerasına geçiyor. Bu kamera sistemi özellikle dar alanlarda aracın boyutlarını kestiremediğiniz yerlerde küçük hasarlara maruz kalmamanız için gerçekten işe yarıyor. Mesela otoparkta sıfıra yakın yanaşmalarda falan ciddi rahatlık sağlıyor diyebilirim. Ama şunu da söylemek lazım, kamera çözünürlüğü daha iyi olabilirmiş bence. Bu yolda birçok farklı araç süren biri olarak A5'in genel konfor seviyesini gayet başarılı buldum. Quattro artık sürekli 4 çeker değil. Nasıl yani? Açıklayalım. Bu araçta Quattro Ultra var. İsmi daha havalı ama detaylarına gelelim. Quattro Ultra'da 2 tane kavrama bulunuyor. Biri şanzıman çıkışında, diğeri arka diferansiyelde. Bu sayede arka aksı tamamen devreden çıkarabiliyor. Yani araç normal kullanımda aslında önden çekişli bir araç gibi çalışıyor. İhtiyaç halinde arka aks devreye girerek gücü %50-50 dağıtabiliyor. Temel amacı tabii ki yakıt verimliliği olan sistemde gecikme oluyor mu diye sorarsanız, sistem sadece kayma olduğunda değil de sürekli topladığı verilerle durumu önceden tahmin ederek devreye giriyormuş. Hatta kaynaklara göre bu geçiş süresinin 0,2 saniyenin altında olduğu söyleniyor. Yani sürücünün bunu hissetmesi gerçekten zor. Benim için önemli konulardan biri mesela bazen çıkışlarda ani hızlanma gerektiren durumlarda çekişin ne kadar etkili olduğu. Biraz hızlı, sert hızlanmak istediğiniz durumlarda bakın sarıyor. Önden çekişli A3'te gördüğünüz gibi hızlanma isteğinde patinaj ve çekiş kontrol müdahalesi kaçınılmaz oluyor. Aynı durumu AB sedanla deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir patinaj yok. Araç gücü yere çok daha net aktarıyor. Quattro ile birlikte bu segment farkını gerçekten hissediyorsunuz. Tabii ki dip gazlarda bile aracı patinaja düşürmek neredeyse mümkün değil. Zaten 4 çeker sistemin amacı da bu. Direksiyon nereye bakıyorsa gücü oraya güvenle iletmek. Aracın dönüş çapı 12,1 metre. Şuradan bir dönüş yapalım. Bakın tek tur. Ve devam. Bu araçla ilk denemem. Araçla flört evresi gibi aracı tanımaya çalışıyorum. Aracı alırken çok zorlamayacağım dedim ama ilk izlenim güzel. Döneceğiz daha. Limitler zorlandığında Audi'ler önden kayarlar. Audi bu araçta bunun önüne geçmeye çalışmış. Kağıt üzerinde 5 bağlantılı süspansiyon sistemi değişmemiş ama değişen platformla birlikte özellikle ön aks geometrisi ve arka aksın çalışma karakteri güncellenmiş. Hatta ilk olarak Q8 e-tron'da kullanılan
Brake Torque Vectoring sistemini A5 sedanda da kullanmışlar. Dönüş esnasında aracın burnunun dikine gitme eğilimini azaltmak için viraj içindeki tekerleğe kontrollü fren yapan bir sistem var. ESP'ye benzer bir sistem ama ESP gibi denge kaçtığında değil de direksiyon açısı ve tekerlek dönüşlerine göre, hıza göre dozunda size hissettirmeden yapılan sürekli bir destek bu. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Çok oturaklı. Direksiyonu yoklayacağım biraz. Güzel, güzel. Yani ne diyeyim? Limitlere yaklaşmadık bile ama güvende hissetmek güzel. Burayı Giulia ile dönmüştüm mesela. Yönlendirme çok hoş. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok iyi. Kesinlikle onun direksiyonu gibi keskin ve net değil. Kesinlikle güven verici ama bir Giulia ya da 3 serisi gibi iletişimci olduğunu söyleyemem. Bazen limitleri zorlamadan da karakteri, aracı anlar hissedersiniz. Burayı ben Corsa'yla da bu hızlarla dönerim ama maksat o değil. Yani hissettiğiniz limitlere uzak olma hissi. İsteseniz burayı 170-180 bandında da dönebileceğinizi bilmek. Audi A5 sedanda genel tutuş karakterini koruyarak üzerine de koymuş diyebiliriz. Audi severler bunu da seveceklerdir. Böyle bir aracın asıl olayının otoban uzun yol sürüşleri olduğunu düşünürsek üst hızlarda oldukça stabil gidiyor. Burada kadranı kapatacağım mesela. Şu an size 110-120 gibi gelebilir ama şu an daha yüksek bir hızla gidiyorum. Yakıt tüketiminde dolu verilerle geliyorum. Öncelikle kendime bir parkur yaptım. Bundan sonra rahat zamanlı içeriklerde burayı kullanacağım. Güzel bir database oluşturabiliriz. Nakkaşopet'ten Kınalı gişelere kadar otoban üzerinden gişelerden çıkıp tekrar aynı gişelerden girip karşı yöndeki Nakkaşopet'e kadar 75 kilometrelik bir parkur. Yolun tamamını 120 sabit gittim. Konum aynı ve git gel olduğu için rakım farkı ve rüzgar yönü gibi değişkenleri de sıfırlamış olduk. Bakalım bu şartlar altında A5 120 sabit hızda ne kadar tüketmiş. Evet, 75 kilometrelere geldik. Rota tamamdır. Tüketimimizi 6.4 litre olarak görüyorum. Akıcı ve sakin sürüşlü bir denemede ise 5 litre değerine ulaşabildim. Aracı bugün 133 kilometredir kullanıyorum. Karma tüketimim 8.5 litre. Dün de yakıt tüketim testi dahil 300 kilometrede yaklaşık 9 litre ortalamayla dolaşmıştım. Aracın 3200 kilometrelik genel ortalaması ise 9.9 litre. Bu veriler eşliğinde kendi sonucunuzu çıkarabilirsiniz. Genel olarak A5 sedan başarılı bir mühendislik ürünü. Uzun yolda kesinlikle konforlu. Sürüşü pürüzsüz ve üzerinde ciddi bir çalışma olduğu belli. İç mekan şık, ambiyanslar güzel ama klasik Audi severler için bu araç ciddi bir değişim sunuyor. Bu daha çok genel kitleyi hedefleyen bir hamle gibi olmuş. Fiat 2.0 motorla ÖTV etkisiyle 6-8 milyon civarlarında ve opsiyonlar ciddi ekstra maliyet getiriyor. Test aracında otonom sürüş gibi yenilikler yoktu. Çift cam da ekstra. Bu yüzden fiyat performans oranı olarak biraz zorlayıcı olabilir. Sonuç olarak A5'te içerik keyifliydi. Kafamdaki tüm sorulara cevap buldum. Sizlere de elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. İçeriği ses sistemin detaylarıyla bitirelim. Araçta opsiyon ses sistemi yok ama standart gelen Audi Sound müzik sistemini ben başarılı buldum. Bas karakterini özellikle beğendiğimi söylemem lazım. Tizler ve vokaller de gayet net. Müzik canlı hissediliyor. Çoğu kişiyi memnun edecektir. Farklı müziklerle kayıtlar almıştım. Telife takılmayanları buraya ekleyeceğim. Bitti. Hoşça kalın.